Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Şuradaki orijinal kesim, yarım motifler, üçgen değil zaten, hiç üçgen motif kullanmadım. Şu arka kısma sonradan ekledim mesela motif, zaten videoda göreceksiniz. Motifleri ördüm, birleştirdim. Motifi anlatmama gerek yok çünkü videoyu uzatmayalım. Bundan önceki videoda, etek videosunda aynı motifi kullandım. Orada zaten açıklamalı göstermiştim. Oradan bakarsanız, hiç yeni başlayanlar varsa aramızda, ona bakarak yapabilirler. Şimdi asıl önemli olan motifte kol kesimi, yakanın U şeklini alması. Tabii ki bunlar sık iğnelerle olacak. Bir de bluzun alt kısmına da geçilecek aynı sık iğneler. Ve gerçekten farklı bir bluz oluyor. Yoksa motifi devam edip ekleyerek askı yapabilirdim. Ya da buna kol da ilave ediliyor. Çeşitli versiyonları var bu örgünün. Ama asıl önemli olan motifte kol kesimi. Ben bu modelde bunu göstermek istedim. Benim çok hoşuma gitti. O pahalı sayfalar var biliyorsunuz. Oralarda çok pahalı ürünler satılıyor. Yabancı sayfalar bunlar. Moda gösterimlerinde falan da baya iddialı modelleri var. Orada gördüm. Tabii ki bunların yapılışları yok, videoları yok, anlatımları yok. Sadece gördüğüm kadarıyla çalıştım. Birkaç kere denedim. Yani tam yarısından yaptım. Hatta bundan biraz daha kalın yapabilirsiniz. Onun da yapılışını başka bir şeyde gösterebilirim. Burayı daha da kalın tutabilirsiniz ama hem yakaya hem kol ağızlarına sık iğne geçeceği için tam yarısından bıraktım motifi ki çok kalın olmasın askı diye. Şimdi bunu da zaten daha önceden yapmış olduğum bir model değil. Hem yapıyorum hem videosunu çekiyorum. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Alize Diva ipi kullandım. Daha önceki bir projede bunları çift kat sarmıştım. Oradan, o projeden elimde bir hayli ip kaldı. Onları kullanıyorum. Güzel bir ip, ince, parlak. Kıyafete, gerçekten örgü kıyafete çok yakışıyor. Çok hacimli olmuyor, kaba durmuyor, incecik gerçekten. Yazın çok rahat giyebileceğimiz şekilde kıyafetler çıkıyor ortaya. 3 numara tığ kullanıyorum ama bende numara dediğim gibi kalmadı. 3 numara tığ kullanıyorum. Şimdi şu tarafa bakan şu motifi çalışmaya başlayalım. Evet, bunlar çift kat sarılmıştı ama tabii ki tek katını kullanacağım. Şöyle kıvırıyorum ve sihirli halkanın içerisine önce 2 zincir, sonra 2 trabzan daha yapıyorum. 3 trabzan oluyor. Araya 2 zincir, 3 trabzan. Sonra 2 zincir. Üç trabzan. 3 kere tekrar ördüm. Dördüncüyü, yani şuradaki şu dördüncüyü 1 2 3 ördük. Şu dördüncüyü örmüyorum. Şimdi renkli öreceğim için bunu kesiyorum. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor. İkinci bir renge geçiyorum. İpi bir kilitliyorum. Şimdi motifin bize bakan yüzünden, şu arka yüzü, ön yüzünden şuradan başlayalım. Şu sürekli artan yeri var. Bu düz gidiyor. Burası sürekli artıyor. Oradan başlayalım. Hemen şuraya bağlıyorum ipi.
1 2 zincir, şuradaki 3 tane trabzanın bir tanesine 3 trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir, artık şu aralar, bunlar köşe olduğu için 2 zincir yapmıştık. Şimdi şu aralara bir zincir yapıyoruz. Köşeyi örüyoruz. Eğer bu motiften daha sık, arkası daha az görünen bir model istiyorsanız şu bir zincir çektiğim araları hiç çekmeyebilirsiniz. Hiç aralıksız olursa motif daha sık olur, daha az içi gösterir. Köşeleri de bir zincirle geçebilirsiniz. Pek sıkışık olur ama daha sık gözükür. 3 trabzan, 2 zincir, araya bir zincir, tekrar köşeye, iki zincir, bir zincir çekiyoruz araya ve şuradaki en sona batarak bitiriyoruz. Bunlar örgü bittikçe arkasını çeviriyoruz. Hepsini aralardan ama güzel bir şekilde geçirelim. Şöyle ve şu köşedeki çoklu trabzanların içerisinden uzun bir iple geçirelim ki çok kısa olursa bunlar örgülerin içinden çıkar ve çok kötü görünür. Mesafesini biraz uzun tutalım ve iyice çıkmayacak şekilde, karmaşık bir şekilde kaybedelim ipleri. Hemen dibinden kesmeyin. Bu şekilde yok edebilirsiniz. Şimdi örmeye devam ediyorum. Görüntü bu. Şimdi diğer ipe geçiyorum. Şimdi üçüncü rengi takıyorum. Şu motif şurası oluyor. Şurası oluyor. Şu kısım artan kısım. Şurası. Motifin yüzü de bu taraf. Biz her zaman şuradan başlıyoruz. Yüzünden başlıyoruz. O da şu kısım oluyor. Yani burası sürekli artacak. Böyle. Şurada bitiş yeri de bir tane şurada kafeste bitirdik. Şu şekilde. Bir tane üçlü trabzan, köşe, şurası gibi üçlü trabzan, köşe, bir ara verdik, diğer köşeyi ördük, şurası, bir boşlukla bitirdik. Şimdi gene şu uzayan kısımdan bağlıyoruz en başa. Bir, iki, hatta üç çekelim, daha iyi oluyor trabzan. Aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. Gene araya bir zincir, boşluğa 3 trabzan. Bir zincir, köşeye geldik. 3 trabzan,
2 zincir köşe olduğu için. Üç trabzan daha. Araya bir, gene 3 trabzan, bir zincir köşeye geldik. İki zincir, bir 3 trabzan daha. Bir zincir, şu boşluğa 3 trabzan. Ve bitiriyoruz. Bakın şurası artıyor. Şurası artarak uzayacak şöyle. Şurası da şu, hemen anlatayım. 1 2 3 1 2 3. Şu sarı iplik 3. sıra. Şuradan başladık. Çünkü şöyle başlıyoruz. Şu şekilde. Üçlü küme. Tekrar bir üçlü küme. Köşe. Boşluk. Üçlü küme. Boşluk. Köşe. Şurası. Boşluk ve üçlü küme. Şurayı da ördük. Gene şuradan takıyoruz ipi. Yani sürekli artan yerden takıyoruz. Evet, farklı bir ip. Çok iple çalışmak da biraz zor oluyor. Şöyle kilitledim. Şu ilk trabzana 1 2 3 zincir çekiyorum. İlk sırada da şurayı doldururken de şunu arkada tutalım ki az da olsa biraz yürütülmüş olsun. 3 trabzan gene her 3 sırada da olduğu gibi sürekli 3 trabzanla başlıyoruz. Çünkü artıyor burası. Bir zincir, tekrar 3 trabzan, üç trabzan, bir zincir, köşeye geldik. Üç trabzan, iki zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, gene 3 trabzan, bir zincir, köşeye geldik. Üç trabzan, 2 zincir,
3 trabzan, bir zincir, gene 3 trabzan, şimdi 1 2 3 dördüncü sıradayız. Yani 1 2 3 4 şuradayız. Bakın, üçlü trabzan, üçlü, yani 1 2 3 tane, 1 2 3 üçlü trabzan, sonra köşe, sonra 2 tane üçlü trabzan, sonra köşe ve bir tane üçlü trabzan, bir tane zincir çekiyorum. Diğer üçlü trabzanı örmek için öteki sırada, bir üst sırada ona yer hazırlıyorum ve bir boşluk bırakıyorum. Bu şekilde burası tam bir motif kadar büyürken şu kısım darala darala motifin yarısına kadar daralıyor. Sonrası düz çıkıyor. Şimdi başka bir renge geçiyoruz. 1 2 3 4 sıra ördük. 5. sıradayız. Gene aynı şekilde ipi taktım. Gene üçlü trabzan, bir zincir, üçlü trabzan, köşeye geleceğim. Aynı bunları nasıl ördüysem o şekilde öreceğim şuraya kadar. Şu artış yeriydi şurası. Köşeyi yaptıktan sonra 2 kere daha üçlü trabzanı ördüm. Şimdi kesiyorum. Son sıramız kaldı. Onu da şu iple yapalım. Hepsi farklı farklı olsun ki modelin aslına uygun şekilde kafalar karışmasın. Şu uzayan sıraya ilk trabzanına bağlıyorum. 1 2 3 zincir, gene aynı yere diğer sıraları ördüğüm gibi üçer trabzanlık gruplar halinde ve aralara bir zincir çekerek köşeye kadar örüyorum. Şu bölüme gelene kadar devam ediyorum. 6 sırayı ördüm. 1 2 3 4 5 6. Şurayı örerken ufak bir değişiklik yaptım. Sanki daha güzel oldu gibi. Dediğim gibi işte bunlar hep doğaçlama gittiği için şu son sıra 1 2 burada bırakmıştım. Fakat şu bir altı, yani 5. sırada burada şöyle göstereyim. Köşeden sonra bir üçlü trabzan grubu yapıp bir kafeste bırakmışım. Boşlukla bıraktım. Bu da güzel. Bu da doğru. Ama bu sanki daha güzel oldu gibi. Yani bir alt sırada 2 tane üçlü grup yaptım. Şöyle. Şurada tek bir üçlü trabzan grubu var. Burada 2 tane. Yani şu boşluğa bir üçlü trabzan daha ördüm. Şuraya da ördüm. Öyle bıraktım. Yani böyle bir boşluk bırakıp kapatmadım ipi. Sonraki son sırada da 2 tane gene bu normal sırası. Sadece değişiklik 5. sırada şuraya da 3 tane trabzan ördüm. O kadar. Tek bir değişiklik oldu. Şurada yani boşluk olarak değil, üçlü trabzan grup olarak bıraktım. Ve bu daha güzel oldu. Siz de bu şekilde
Şu son iki tane, bir tane değil, iki tane olsun. Gayet basit. Bu şöyle bakın taraf ve hep örneğin düzü burası. Başlangıcımız tabii ki buradan oldu. Gene hep düzünden öreceğiz bu tarafı. Şimdi artan sürekli 3 trabzanla başladığımız yer artan kısımdı. Şu genişleyen kısımdı. Şimdi bu tarafa doğru bakacak. Şuradan başlayacağız. Yani gene aynı şekilde üçlü trabzan yapacağım şuraya. 3 tane üçlü trabzan. Sonrasında bir boşluk köşeye geçeceğim hemen. Şimdi hemen ben onu örmeye başlayayım. Şimdi tam tersini öreceğiz bunun. Şuradan başlıyorduk her seferinde. Bu sefer başlangıç yerimiz şurası olacak ki bu tarafa dönük olsun. Yani şu kısmı ördüm. Hemen ilk başa ilk trabzana ipi bağlıyorum. Bir, iki, üç, hatta bir tane daha 4 zincir çekip köşeye geliyorum. Şunu da içinden yürüteyim. Köşeye geliyorum. Yani şurayı ördüm, köşeye geldim. İki zincir, araya bir zincir, diğer köşeye iki zincir, şimdiki şu ilk sıramız. İkinci sırada boşluğumuzu yaptık, atladık köşeye. Köşeden sonra diğer şu köşeye geldim. Şimdi tekrar bir zincir, şu ilk trabzana şöyle ördük, geldik şuraya. Burası artarak gidecek. Yani ilk başta başladığımız yere şimdi alta verdik. Şimdi buradan alt sıradan artarak gidecek. Hemen 3 trabzan örüyoruz. Ve bu bitişler artık burada başlarken 3 trabzanla başlıyorduk sürekli. Şimdi bitişlerde 3 trabzanla bitiriyoruz. Şöyle artacak. Sürekli 3 trabzanla bitireceğiz. Şimdi başka bir ipe geçelim. Şu 1 2 3 şu pembe ipteyiz. Hemen 3 trabzanla başlıyoruz. Bir boşluk köşeye geçiyoruz. 3 trabzan, bir zincir, hemen köşeye. Şöyle bir tane üçlü trabzan, bir grup, köşe, gene üçlü trabzan, köşe, üçlü trabzan 3 tane ve bir zincir. En başa artık arttırarak bitirdiğimiz için sırayı gene 3 trabzanla bitene kadar zaten bu şekilde devam edecek. Bitiriyoruz. Şimdi başka bir ipe geçelim. Dördüncü sırayı da şöyle kısa kısa anlatayım. Gene 4 zincir, bir boşluk bırakıp 3 trabzan, köşe,
Sonra artan, genişleyen bölümdeyiz. Gene 1, 2 ve 3 adet üçlü trabzanla bitiriyoruz. Başka bir renge geçelim. 4 zincirle başladığımız boşluğu şimdi 3 trabzan örüyoruz. İpleri de içinden yürütelim. Üç trabzan, bir zincir, tekrar 3 trabzan, köşeye geliyoruz. Üçlü trabzan, bir üstte boşluk, kafes diyelim. Onun üzerine bir sıra sonrasında gene üçlü trabzan örüyoruz. Bu şekilde sona kadar gidiyor. Evet, 5. sırayı da üçlü trabzanla başladık. Şu boşluğun içerisine. Sırayı gene burası genişleyen kenar olduğu için 1, 2, 3, 4 tane üçlü trabzanla bitirdik. Şimdi başka bir renk takıyoruz. Son sırayı 3, 4 zincir, hemen boşluğa şuraya bir kafes oluşturuyoruz. Ve içerisine 2 trabzan daha yapıp 3 trabzanı örüyoruz. Şöyle. Sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, motifleri bitirdim. Şöyle yakından da göstereyim. Birbirinin aynısı, fakat başlangıç bir üstten, biri de alt taraftan başlayınca, farklı farklı başlayınca, biri sağa biri sola bakan iki tane yarım örülmüş motif elde ediyoruz. Bunlar kol oyuntusu. Şöyle. Diğerleri de, şunlar da tamamen yarım motif. Onu da hemen anlatayım. Gene diğer bu motiflerde yaptığımız gibi şurada 3 tane üçlü trabzan örüyoruz. Şu motifin düz yüzü. Şuradan başlıyoruz ip takarak örmeye. Şu pembe ipte en baştaki trabzana 4 zincir çekip köşe yapıyoruz. Tek zincir köşe, bir zincir, bir boşluk yapıyoruz. Şurada başladığımız gibi. Sonra diğer ipe geçiyoruz. İlk başta 4 zincir çektiğimiz yere trabzan, üçlü trabzan örüp aynı şekilde başladığımız gibi bitiriyoruz. Sonra tekrar bu sefer boşluk, 4 zincir. Aynı şekilde 4 zincirle bitiriyor, bir zincir, bir trabzanla bitiriyoruz. Boşluk oluşuyor. Sonrasında o boşluğu yine trabzanla dolduruyoruz. Bu kadar basit. Bunlar bittikten sonra her motifin son sırasını şu renkte yaptım. Ve etrafına sadece sık iğne geçtim. Şu yan motif, yan sıraları da yaparken de her bir boşluğa ikişer kere batarak, şuradakilere de her birine şöyle ikişer kere batarak motifin etrafını beyaz iplikle sık iğne ördüm. Şimdiye kadar yaptığım bu kadar. Yani şöyle normal motifler, kol kestiğim 4 tane motif karşılıklı ve 4 tane de yarım motif. Bunlardan sonra bluzumuzun artık dediğim gibi yaka, kol ve alt kenarı sık iğneleri kaldı. Şimdi onlara başlayalım. Şimdi sık iğnelerini örerken sanki şu arka kısım eksik gibi geldi. 2 motif daha eklersem, şu sırt kısmına 2 motif daha eklersem daha iyi olacakmış gibi geldi. Gerçekten de böyle daha güzel oldu. Şu şekilde arka sırt bölümü 3 sıra olmuş oldu. Böyle daha güzel oldu bence.
Dediğim gibi herhangi bir yerden, modelden bakarak yapmıyorum. Hepsi doğaçlama oluyor videolar. Şimdi arkaya da 2 tane motif ekledim. Kenar sık iğnelerini ördüm. Kol kısımlarına, bir de alt ucuna bluzun 3 sıra geçtim. Motifin de zaten bitişinde bir sık iğne sırası vardı. Onunla birlikte 4 sıra gözüküyor. Gözüken sık iğne sayısı 4 oluyor. Sonra şurada şu bluzun şöyle keskin karesini, bir de çok açık oluyor bu şekilde. Bu kısımların da biraz toparlanması gerekiyor. O yüzden şurayı yuvarlattım. Şu şekilde. Şimdi onu yapacağız. Bir de sırt kısmına da hafif bir köşeyi kapattım. Yuvarlak bir şekil aldı orası da. Göğüs kısmı da, yani yaka kısmı da güzel oldu. Ve ilk sırasını da şu şekilde gene burada ördüğüm gibi ördüm. Buraya şurada yaptığımın aynısını örüyorum. İpi tam köşeye, şuradaki, şöyle yakından göstereyim. Şuraya tam köşeye bağlıyorum. Şu yakanın tam köşesi. 3 motifin ortası. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şurada yaptığım mesafe kadar, şu bitişe kadar, yani şuraya, buraya kadar batıp bir bağlıyorum. Tam ortada sabit kalması için. Gene aynı yere baştan yapalım. Aynı yere bir tane daha, normal örerken yaptığımız gibi üçlü trabzan yapıyorum. Gene şurada olduğu gibi aynı yerde gene sabitliyorum örgüyü. Tekrar bu tarafa geçmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle kaydırma yöntemiyle örgüyü bu tarafa geçirdim şimdi. Gene 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Gene burada sabitleyeceğim ben onu. Şurada ne kadar gelmişiz? Şöyle uzatmıştık. Bir üçlü trabzan grubu kadar daha uzatacağım. 1, 2, 3 şuraya. Gene aynı yere 2, 3 bir zincir doluyorum. Diğer trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 şuraya bağlıyorum. Aynı mesafede. Şurada yaptığım şu köşedeki yükseltiyi buraya da yapıyorum. Ve ipi koparıyorum. Siz istediğiniz renklerle çalışabilirsiniz tabii ki. Bunlar benim elimde olan ipler. Ekstradan bir satın alma yapmadım. Elimde ne varsa, tabii aynı cins ipler, onları kullandım. Renkler size hitap etmiyor olabilir. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şimdi şu köşeyi de burada yaptığım gibi köşeyi kapattım. Yani yaka yuvarlandı. Sonra bu sırt tarafındaki tek bir üçlü grup yaptım. Şu üçlü trabzan grup ördüm.
Hemen onu da yapalım. Şu ipleri uzun uzun tutun. Şu içlerden geçirirken çok kısa yapmayın. Sürekli içlerden geçire geçire kaybedin ipleri. Çok kısa kısa yaparsanız motifleriniz sökülebilir. Ona dikkat edin. Bütün emeğiniz boşa gidebilir. Gene tam böyle köşeye örgüyü bağlıyorum. İki, üç zincir. Gene diğerinde olduğu gibi mesafeyi bu kadar tutuyorum. Gene aynı 2 3 trabzan, gene şuradaki yükseklik kadar buraya bağlıyorum. Sırtı sadece bu kadar yuvarlak yaptım. Tam köşeye üçlü trabzan yaptım. 3 tane. İkili trabzan 3 tane. Şurada olduğu gibi. Sonra yeşil kullandım bir sonraki. Bir sırada bu şekilde burayı ördüğümüz gibi üçer tane trabzan yaparak ve trabzanları şu aralara getirerek, denk getirerek, şuradan başladığım hemen uçtan şu aradaki tek sık iğne olan üzerine batıyoruz. Buralara tam aralara getiriyoruz ki şuradaki dokuyu bozmamak için. Devamlılık sağlaması açısından gene aralara, şu aralardaki bir tane sık iğne olan yere batıyoruz. Bu şekilde ördüm. Devam ettim. Bu şekilde geçtim. Yakaya geldim. Gene araya hiç zincir çekmiyorum. Şuradaki tek sık iğnenin üzerine batıyorum. Yani arada 1, 2, 3 sık iğne yeri kalıyor batmadığım. Aralarda 3 tane 1, 2, 3. 3 tane bırakıyorum. 3 tane trabzan. Gene hiç zincir çekmiyorum arada. 1, 2, 3, dördüncüye ve sürekli şu aralardaki bütünlüğü koruyoruz. Örgünün bütünlüğünü. Şimdi şuradaki yükselttiğimiz köşeye geldim. Bu arada zincir çekmememin sebebi de yakayı toparlamak. Yakayı, omuzları ve sırtı, yani örgünün üst kısmını tamamen toparlamak için. Gene evet. Şimdi şurada yaptığımın aynısını öreceğim. Ortaya geleceğim. Bu şekilde gayet güzel toparlanıyor. Şu kollar, şu askılar çok güzel oturuyor omuzda. Gene batacağımız yerler belli zaten. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sırt kısmında şurada ördüğüm şekilde aynısını burada da örüyorum. Orta trabzana
3 tane trabzan örüyorum. Gene şu aradaki bir kere battığımız trabzan sık iğnenin üzerine gene 3 trabzan örüyorum ve bu şekilde sırayı bitiriyorum. Evet, bluz bitti. Evet, videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.